Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google e-tablolardaki hücre biçimlendirme seçeneklerini inceleyeceğiz. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Başlamadan önce biçimlendirme dediğimizde ne demek istediğimizi netleştirelim. Biçimlendirme, üretkenlik yazılımlarına eklediğimiz yazı ve resim gibi nesnelerin görünümlerini değiştirmek adına yaptığımız bütün değişikliklere verdiğimiz genel bir isim. Haliyle bir yazının boyutunu ya da rengini değiştirdiğimizde biçimlendirme yapmış oluyoruz. Şu anda benim önümde biçimlendirilmemiş alelade bilgilerden oluşan bir tablo var. Çeşitli biçimlendirme araçlarını ona uygulayarak bunlardan ne kastettiğimizi birlikte görelim. Hesap tablosu uygulamalarında her bir hücre ayrı bir alanı temsil ediyor. Haliyle ben bir tabloyu düzenlerken değişiklik yapmak istediğim hücreleri seçmeliyim ki onların özelliklerini değiştireyim. Benim burada bir tablom vardı. Tablomun öncelikle yazı tipi özellikleriyle başlayayım. Bütün tablomu seçtikten sonra geldim burada yazı tipi diye bir seçeneğim var. Tıkladığımda çeşitli yazı tiplerinden oluşan bir liste gözüküyor ve istediğim yazı tipini ben buradan seçebiliyorum. Bu liste bana yeterli gelmediğinde de diğer yazı tipleri seçeneğine tıklayıp daha geniş bir seçime ulaşmak mümkün. Gelin biz buradan farklı bir yazı tipi seçelim. Georgia adlı yazı tipine geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi otomatik olarak bütün hücrelerde değişikliği uygulamış oldum. Onun dışında alışılageldik yazı tipi boyutu seçeneğimiz var. Bu da yazının boyutunu değiştirmemize yarıyor. Mesela ben burada 10 değil de daha küçük olsun 8'i kullanmak istediğimde buradan kolaylıkla değişikliğimi yapabiliyorum. Hemen yan tarafa geldiğimizde kelime işlemci uygulamalarından alışık olduğumuz kalın, eğik yazı, üstü çizili yazı gibi seçeneklere ulaşabiliyoruz. Burada Google İngilizce kısaltmalarını kullanmış. Eğer Microsoft'un Türkçe uygulamalarına alışıksanız B yazan simge aslında Türkçe'de kalını temsil eden K simgesinin eşleniği. İngilizce'de bold olduğu için B ile gösterilmiş. İ'de bir değişiklik yok. İtalik'in i'si burada yine mevcut. Eğik yazılarda kullanıyoruz ve üstü çizilmiş karakterler için de kullanabileceğimiz bir buton mevcut. Mesela ben ilk sıradaki isimlerimi ve başlığımı kalın yapmak istiyorum. Geldim buradan tıklamam onlar için yeterli. Onun dışında metinin rengini de değiştirebiliyoruz. Genelde siyah kullanıyoruz bildiğiniz üzere ama yeri geldiğinde kırmızı gibi, sarı gibi farklı renkleri de kullanabiliriz. Burada geniş bir seçeneğimiz var. İstediğimiz rengi şuradaki paletten seçebiliyoruz. Yetmediği durumda da özele tıklayıp önümüze çıkan renk paleti üzerinden kaydırarak çeşitli renkleri elde etmemiz mümkün. Böylece değişik renklere ulaşabiliyoruz. Sadece bize sunulan şuradaki seçeneklerle sınırlı değiliz. Baktık ki işte çok değiştirdik, sıkıntı çıktı. Her zaman sıfırla diyerek orijinal renge dönme şansımız da var. Mesela ben burayı kırmızı yaptım. Koyu bir kırmızı gözüktü. Sonradan vaz mı geçtim? Gelip buradan yine rengi seçip sıfırla dediğimde varsayılan renk olan siyaha geri dönüş yapıyor. Ama illa sıfırla demek zorunda değilim. İlk kutuyu seçmemde aynı sonuca ulaşmama yardımcı olacaktır. Yandan devam edelim. Burada dolgu rengi seçeneğimiz var. Dedik ki her bir hücre aslında bağımsız bir kutuydu. Kutuların rengini değiştirme imkanımız var. Mesela ben burada başarı puanlarından bazılarını önemli gördüm. İşaretlemek istiyorum sonradan bakmak için. Mesela 90 üstü birkaç notumuz var. Onları ben seçtikten sonra sarıyla işaretleyip sonra bakmak istiyorsam gelip buradan dolgularını kolaylıkla sarıyla değiştirmem mümkün. Bunun gibi istediğim her bir alanı farklı renklerle boyayıp değiştirebiliyorum. Hemen yan tarafına geldiğimizde kenarlıklar seçeneğimiz var. Bu e-tablolardaki olmazsa olmazlardan biri diyebiliriz. Çünkü kutularla çalışıyoruz ve kafamızda da o çizgiler var. Program bize açtığımız gibi çizgileri sunuyor ama aslında çıktı aldığımızda bu çizgileri bize normalde göstermiyor. Kendi eklemek durumunda kalabiliyor. Hatta ben ilk defa Excel'i kullandığımda çıktı aldığımda çizgilerin olmadığını görünce şaşırmıştım. Şu anda Excel olsun, e-tablolar olsun hiçbir şey değiştirmeden çıktı aldığınızda size kolaylık olması için çizgileri ekliyor. Ama aslında bu çizgileri bizim kenarlıkları kullanarak eklememiz daha doğru olanı. Mesela benim burada bir tablom var. Tablom 13. satırdan aşağıya devam etmiyor ya da G sütunundan sonra devam etmiyor. Alanımı belirlemek adına hepsini seçtikten sonra buradaki kenarlık seçeneklerinden birini uygulayabilirim.
Bakın buradaki ilk seçenek seçtiğimiz bütün alandaki kenarları çizmeye yarıyor. Tıklarsam bütün hücreleri tek tek parçalara böldüğünü görebilirim. Ama istersem geri alayım. İstersem diğer seçeneklerim de var. Mesela dış kenarlıklar dediğinde bütün hepsini değil sadece en dış kısmına bir çerçeve şeklinde ekleme yapıyor. Ya da şuradaki iç kenarlar dediğimde seçili alanın kenarları hariç sadece içlerinin işaretlenmesi sağlıyor. Bakın buradaki en dış kenarı işaretlememiş oldum. Bunun gibi kombinasyonları kullanarak tablolarınızı istediğiniz gibi biçimlendirebiliyorsunuz. En sondaki bu seçenek ise eğer bir kenarlık eklendiyse onları sıfırlayıp boş hale getirmemize yarıyor. Bu en standart özellikler. Mesela biz genelde hepsine kenarlık ekledikten sonra ana kısmı ayırmak için daha kalın kenarlık ekleme yoluna gidiyoruz. Onun için de yine üst tarafa gelip yan tarafta bulunan kenarlık stili ve kenarlık rengi seçeneklerini kullanıyoruz. Ben kalın bir kenarlık istediğim için kenarlık stilini kullanacağım. Tıkladığımda bana farklı tarzlar sunuyor. En baştaki ince olan kenarlık standart bizim eklediğimiz kenarlık ama istersem onun bir ya da iki boy daha kalın versiyonlarını kullanma şansım var. İstersem kesik çizgili ya da daha küçük noktalı bir kenarlık da seçebiliyorum ya da çift çizgiden oluşan bir kenarlık seçme şansım var. Ben 2 numara kalınlığı tercih edeceğim. Geliyorum hangi kenarlık türünü eklemek istediğimi seçiyorum ve otomatik olarak daha kalın bir kenarlığı eklemiş oldum. İstersem tablomun etrafında da yine bu kalınlıkta bir eklediğimde hücreler arasındaki kenarlık boyutu farklılıklarını da belirgin hale getirme şansım böylece oluyor. Aynı yerden istersem kenarlığın rengini de aynı yazı rengini değiştirdiğim gibi değiştirme şansım var. İstersek bakın burada kenarlık yok içinde bir seçenek eklenmiş. Aslında kenarlığı saydamlaştırıyor bir yerde. Böyle bir seçeneğimiz de mevcut. Gelelim bir sonraki seçeneğimize. Yine çok kullandığımız bir özellik. Hücreleri birleştir seçeneği. Şu anda bende hücreleri birleştirme aktif değil. Tıklayamıyorum. Sebebi ise sadece bir hücrenin seçili olması. Bu seçeneği kullanabilmemiz için en az 2 hücrenin seçili durumda olması gerekiyor. Bakın benim burada A1 hücresinde başlık olarak kullanmak istediğim bir yazı var. Onu ben F sütununa kadar yaymak istiyorum. Yapacağım şu: birleştirmek istediğim hücreleri seçtikten sonra bakın birleştirme seçeneğim aktifleşti. Tıkladığımda otomatik olarak birleştiriyor ve benim kullanımıma sunuyor. Normalde ortalamasını da yapıyordu ama burada herhalde benim hücrem biraz farklı olduğu için yapmadı. İstersem seçenekler arasından da tümünü birleştir, yatay birleştir, dikey birleştir gibi seçenekler de sunuyor. Peki bunlar nasıl işliyor? Mesela ben şurada birkaç hücrede, boş hücrelerde denemesini göstereyim. Şu anda bir seçim yapmış bulunuyorum. G ve H sütunlarında bulunan değerlerin ben yatayda birleşmesini sağlayacağım. Seçim yapılıyken geliyorum, birleştirme seçeneklerime geldim. Yatayda birleştir dediğimde sanki burada 10 tane hücre seçilmiş gibi, aslında 20 hücre seçmiştim. Onlardan 10 tane tek parçadan oluşan hücre oluşturdu. Geri alalım bunu. Geldim. Dikey birleştir dediğimde de 2 tane sütun haline hücrelerimi getirebiliyor. Bunun gibi değişiklikleri yapabiliyoruz. Ve en sonunda dikkat ederseniz birleştirileni ayır diye bir seçeneğimiz var. Bu da birleştirilmiş hücreleri parçalamaya yarıyor. Mesela geldim buradan, birleştirilmiş olduğu için ayır dediğimde ilk haline dönmeye yarıyor. Tabii ben onu istemiyorum. Tekrar başlık şeklinde kullanabileceğim hale gelsin. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Eğer birleştirdiğimiz hücrelerin her birinde bir yazı varsa otomatik olarak en sol ve üsttekini baz alıyor. Haliyle ben şuradan gelip öğrenci isimlerini seçip birleştir dersem veri kaybı yaşama ihtimalim var. Tıkladığımda bana uyarıyı da gösterdi. Sadece soldan en üsttekini koruyacağım, diğerlerini sileceğim. Emin misin diyor. Örneğime bakacak olursam ad 1 kalacak, geri kalan bütün bilgileri silecek. Bu tabii ki benim istediğim bir şey değil. O yüzden iptal deme yoluna gidiyorum. Gelelim hizalama seçeneklerimize. E-tablolarda birkaç hizalama seçeneğimiz var. Biraz kelime işlemci yazılımların ötesine geçtiğini söyleyebilirim. Mesela benim birinci hücremi az önce birleştirdim. Ortalamasını pekala yapabilirim. Geliyorum bunun için. Alışık olduğumuz hizalama seçenekler tıklayacağım ama dikkat edin, orada yatay hizala demiş. Tıkladığımda sola, merkeze ya da sağ hizalama seçeneklerim var. Ben burada merkeze hizalamayı seçtim.
Ama düşünürsek benim buradaki hücrem tek bir satırdan oluşmuyor. Genişçe bir hücre. Ben tamamen ortasında olmasını istiyorum. Haliyle dikeyde de hizalamam gerekiyor. Normalde biz bunu kelime işlemci yazılımlarında yapmıyoruz. Onun için de bir yandaki seçeneği kullanacağız. Dikey hizala. Bana burada da soruyor ki üstte mi olsun, ortada mı olsun, altta mı olsun? Varsayılan olarak siz hiçbir şeyi değiştirmediyseniz e-tablo yazılımları alta ve sola hizalama yoluna gidiyor. Biz burada merkeze dediğimizde ortaya yani bütün hücrenin tam ortasına yazının alınmasını sağlayabiliyoruz. Ama burayla sınırlı değiliz. İstersek yukarıya da alma şansımız var. Ben genelde tam ortayı tercih ettiğim için bu seçeneği kullanıyorum. Onun yanında bazı seçeneklerimiz de var burada. Metin kaydırma diye geçen bir seçenek. Bakın burada bir e-posta adresi yazıyor ve tamamını göremiyorum ben yazının. Bu yazıyı görmek için yapmam gereken ya hücremi genişleteceğim ya da yan taraftaki kısmı sileceğim. Mesela buradan kopyala dedim, yan tarafa yazdığımı. Dikkat edin, eğer yandaki hücre boşsa yazı hücrenin dışına taşabiliyor. Ama ben buraya gelip bir noktaya bile bassam artık o yazı kendi sınırının dışına taşamadığı için kalıyor. Bu gibi durumlarda dediğim gibi hücreyi genişletme seçeneğimiz var ama her zaman istediğimiz bir durum olmayabilir. Biz onun yerine yazının alta kaymasını sağlayabiliyoruz. Mesela ben buradaki e-posta adreslerinin hücreyi genişletmek pahasına da olsa kaymasını istediğimde geliyorum, buradaki metin kaydırmayı açıyorum. Birkaç seçenek var. Taşır varsayılan seçeneğimiz. Eğer bir yandaki hücre boşsa yazıların o kısma taşmasını sağlıyor. Hemen yandaki seçenek ise kaydırma, yani burada taşma durumu gerçekleşemediğinde aşağı doğru bir satır kaymasını sağlıyor. Mesela tıkladığımda benim yazılarım sığacak şekilde bir alta iniyor. Haliyle hücremin de biraz genişlemesine neden oldu. Son olarak da 40 diye bir seçeneğimiz var. Bu da yandaki hücre boş bile olsa taşmasını engelleyen bir seçenek. Tıkladığımda şu an dolu diye bir şey anlamıyoruz ama bir önceki örneğimizden görelim. Seçtikten sonra taşıma seçeneği 40 dediğimde yan taraf boş olmasına rağmen kaydırma işlemini iptal etmiş oldum. Böylece belirli bir boyutun dışına çıkmaması gereken kağıda basılacak hücrelerde verinin görünmemesi pahasına da olsa tablo boyutunun sabitlenmesini sağlayabiliyoruz. Hemen bir yandaki seçeneğe bakalım. Metin döndürme diye bir seçeneğimiz var. Bunun yaptığı da şu: metinlerimizi alıp yatay değil de istediğimiz bir açıda gösterilmesini sağlıyor. Mesela benim burada başlıklarım vardı. Geldim döndürmede. Burada çeşitli şablonlar sunmuş. Yukarı E 45 derece, aşağı E yine 45 derece, 90 derece böyle yığ ya da işte yazıyı yan çevir gibi seçenekler var. İstersen buradan istediğim bir açıyı da girerek belirli bir eğimle dönmelerini de sağlayabiliyorum. Mesela ben yukarı döndür seçeneğini kullanıyorum bazı tablolarımda. Seçtiğimde bütün yazılarımın böyle yukarı doğru döndürüldüğünü görebiliyoruz. İstersem diğer seçenekleri de kullanmam mümkün. Yeter ki onu sağlayacak alanı bana sistem versin. Yine standardımıza dönelim. Bu şekilde değişiklikleri genel anlamda yapabiliyoruz. Peki değişiklikler yaptık ettik. Mesela şu hücreyi konuşalım. Geldim ben burada. Rengini de değiştirdim. İstediğime uygun bir hücre oluşturdum. Sonradan başka bir yerden kopyalama yaptım. Onun da bu hücrenin stiline uymasını istiyorum. Ne yapabilirim? Geldim mesela şu hücreyle bunun görünüm olarak eşitlenmesini istiyorsam biçim boyacısı diye bir seçeneğim var. Onu kullanabiliyorum. Bunu yapmak için öncelikle biçimlendirilmesi tamamlanmış hücremizi seçiyoruz. Ardından araç çubuğumuza gelip biçimi boya butonumuz var. Tıklıyoruz. Şu anda biçimi kopyaladım ve nereye uygulanacağını seçmem gerekiyor. İstersem bir hücre alanını da seçebilirim buradan ya da tek bir hücreyi de seçebilirim. Tıkladığım yer artık renk olarak, biçimlendirme özellikleri olarak bu hücreyle eşit hale geliyor. Sade bir hücremi seçip yine aynı kopyalama işlemini uygulamam mümkün. Bunların dışında yaptığımız biçimlendirmeleri daha kolay hale getirmek için seçeneklerimiz de mevcut. Mesela burada bir tablom var. Her bir satırın farklı bir renkte gözükmesini ve daha rahat okunabilmesini istiyorum. Bunun için alternatif renkler adlı biçimlendirme seçeneğini kullanabilirim. Geliyorum biçimlendirme menüme. Bakın burada alternatif renkler demiş. Tıkladığımda yan tarafta bir panel açılıyor ve bana çeşitli renk şablonları sunuyor.
Burada benim seçtiğim alanı kendi aralık olarak yazdı. Benim tekrardan bir şey yapmama gerek yok ama istersen buradan aralığı değiştirme şansım da var. Mesela tıkladım. İşte A2'den F12'ye kadar olan kısmı değiştirmek istiyorsam buradan değişikliğimi yapabiliyorum. Şu an yapmayacağım. Üst bilgiyi varsayılan olarak ekliyor. Buradan kasıt şu: isim satırını daha koyu farklı bir renkte gösterme yoluna gidiyor. İstersek mesela bir toplam satırımız varsa en altta, onun için de alt bilgiyi aynı şekilde etkinleştirebiliriz. Bu durumda da alttaki satırı diğerlerinden farklı bir renge getirebiliyor. Tıklarsak buradan da şablonlarımızdan herhangi birini seçip değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Peki bu renkler hoşumuza gitmedi. Bakın ben tıkladıkça buradaki renkler değişiyor. Mesela üst bilginin rengini ben buradan farklı yapmak istiyorsam geliyorum. İstediğim rengi seçtiğimde sadece o kısım değişiyor. Ya da ara bantları daha koyu bir renk yapmak istiyorum. Gelin şöyle yeşil yapayım. Tek tek hepsini buradan uygulayabiliyorum. Normalde elle yapmış olsaydım bütün satırları seçecektim. Gelip işte dolguyu değiştirme yoluna gidecektim. Epey vakit alabilen bir şeydi. Bu özellik sayesinde hızlı bir şekilde yaptım. Peki yaptım. Hazır bir tablom var. Alternatif renkler uygulanmış. Vazgeçtiğimde de alternatif renkleri kaldır dediğimde ilk baştaki haline dönme şansımız var. Bazen öyle oluyor ki kopyaladığınız yerdeki içerik o kadar kötü oluyor ki en düz halini görmek istiyorsunuz. Onun için de bir özellik eklemişler. Bu da biçimi temizleme olarak geçiyor. Bunun için geliyoruz biçim menümüzden. Biçimlendirmeyi temizle seçeneğini kullanabiliyoruz. Bunun yaptığı şu: videonun en başında benim tablom tertemiz bir şekildeydi. O haline dönmesini sağlıyor. İstediğiniz kadar tıklayın, istediğiniz kadar düzenleyin. Hepsini sıfırlamaya yarayan bir özellik. Tıkladığımda tablomun pek çok özelliğinin ilk baştaki haline döndüğünü görebiliyoruz. Burada yazı tipimden tutun rengine kadar pek çok şey değişti. Artık önümde düz bir metin var. Böylece biçimlendirme özelliklerini gösterdiğimiz videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Siz de videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Sorularınızı bekliyorum. Her zaman bana yorumlardan sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.